Selamlar. 5C'den bahsedeceğiz birazcık. Bu ne diye soracak olursanız, hepimiz işte kampa giderken ya da bir yola çıkarken, seyahat planı yaparken ne yapıyoruz? Bir çanta hazırlığı sürecine giriyoruz, değil mi? Ama bu çanta hazırlığını da kafamıza göre yapmıyoruz. Belli bir program üzerinden ya da belli bir ihtiyaç kalıbını karşılayacak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. 5C dediğimiz şey de aslında bu. Yani bize bir hazırlık rehberi oluşturuyor. Bu hazırlık rehberine göre de ne yapıyoruz? İşte doğaya çıktığımızda ya da faaliyetlerimizde ihtiyaçlarımızın eksik kalmasını engel olmuş oluyoruz. Şimdi 5C'de 5 tane C var. Zaten ismi buradan geliyor. 5 tane C ile başlayan başlık var ve bu akılda kalıcı olsun diye bu şekilde yapılmış. C'ler burada tabii ki İngilizce ama biz bunu kendimiz en azından bir bağdaştırma yapabiliriz. Bu başlıklardan birincisi cutting tools. Yani burada kesici aletlerden bahsediyoruz. Ne olabilir? İşte balta, bıçak, testere ya da aklınıza gelebilecek bir şeyleri parçalamak, bir şeyleri ateş için, yemek için ya da işte barınma alanı için yontabileceğiniz, işte kesebileceğiniz, doğrayabileceğiniz tüm malzemeleri kapsıyor. Sağlamasını da yapıyoruz. Cutting tools, okey, check işaretini koyduk. İkinci başlığımız cover elements. Burada aslında şöyle bir durum var. İkinci başlıkta da barınma ya da örtünme olarak kendi kafamızda kodlayabiliriz. Ne oluyor tamamen bu? İşte kampa gittiğimiz zaman barınma ekipmanlarımız ne? Uyku tulumu, mat, çadır, değil mi? Ya da bir tarp, hamak. Bunlar bizim aslında örtünmeyi sağladığımız dış şartlardan, yağıştan ya da rüzgardan bizi koruyan sistemler, değil mi? Biz bunu sağlamak için de, biz bunu unutmamak için de bir başlığın altına girmiş oluyoruz. Burada tabii ki sadece işte çadır, mat gibi düşünmeyin. Şok battaniyeleri var, biliyorsunuz, böyle alüminyum yangın battaniyeleri de var keza. İlk yardım çantamızda bulunan. Mesela bunlar da aslında cover'ın içerisinde. Çünkü sizi dış şartlardan koruyan, vücut ısınızı koruyan ve sizi bazı noktalarda sırtlayan şeylerden bir tanesi oluyor. 5C sayesinde aslında şunu da yapıyoruz. Kendimize hayatta kalma durumunda neye ihtiyacımız olduğunu da bir şekilde sınırlamış oluyor ve madde madde bize sunmuş oluyor. Bu da güzel bir destek sağlıyor açıkçası. Yani hayatta kalmak için neye ihtiyacımız var? Kesici bir alete ihtiyacımız var, değil mi? Çünkü ona göre barınma ihtiyacımızı karşılayacağız, ateşimizi yakacağız, yemeğimizi yapacağız, değil mi? Ya da kendimizi örteceğiz, barınma alanı sağlayacağız ve orada motivasyonumuzu yükselteceğiz, vücudumuzu dinlendireceğiz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kadarla da bitmiyor. Başka ne olabilir? Combustions var. Yani bu da ateş başlatma başlığı diyebiliriz. Şimdi ateşe ihtiyacımız var ki yemeğimizi pişirelim, ısınmamızı sağlayalım, eşyalarımızı kurutalım ya da işte kendimizi bir tık daha olsun psikolojik olarak güvende tutalım. Ateş başlatabilecek malzemeler var. Yani ne olabilir? Pamuk olabilir. İşte çakmaklar olabilir. Magnezyum çubukları olabilir. Kibritler olabilir ya da kendi hazırladığınız kav malzemeleri olabilir. Kendi malzemelerinizin yanında dışarıda toplayabileceğiniz malzemeler de olabilir. İşte likenler olabilir, kuru dallar olabilir, kuru otlar olabilir, çıralar olabilir. Burada da tamamen bir ateşin altına girmiş oluyoruz aslında. Bir diğer maddemiz de cordages. Yani burada da ne var? Her türlü bağlama ekipmanının bulunduğu bir başlık. İpler olabilir, bantlar olabilir, ne bileyim aklınıza gelebilecek herhangi bir bağlama şekli olabilir. Kemer dahil bunu sokabilirsiniz. Yani o bağlama kemerleri vardır ya, bunları bile, perlonları bile bu başlığın altında tutabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre tabii ki burayı şişirip azaltacaksınız. Yani tabii ki bütün hepsini almak, mesela cutting tools'ta işte bıçak, testere, baltanın üçü de olmak zorunda değil. Ama bir tanesini aldığınızda cutting tools'a en azından bir çek atabiliyorsunuz. Benim şu anda yanımda asgari şartta bir malzeme var. Yani hayatımı kurtarabileceğim bir tane de olsun, en az bir tane de olsun bir kesme aletim var diyebiliyorsunuz. İster genişletin, ister daraltın bu başlığı. Bir diğer başlık ise containers. Yani burada da aslında ne geliyor? Pişirme kapları gelebilir. İşte ufak malzemelerinizi koyduğunuz küçük kaplar olabilir ve bu kapları aslında farklı farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Yani fonksiyonel kullanım sağlayan kaplar da olabilir bunlar. Buna mesela şey örneğini verebilirim. Ton balıkları var ya, ton balıklarını ne yapıyoruz? Yiyoruz ama o kullandığımız malzeme bize istediğimiz zaman ne de oluyor? Zor koşullarda su kaynatabileceğimiz bir malzemeye dönüşebiliyor konserveler ya da işte başka türlü alternatif kullanımlara yol açabilen, hayat kurtarıcı alanlar sağlayabilen, olanak tanıyabilen fonksiyonel şeyler oluyor. Bunları da onların içerisine sokuşturabiliriz aslında. Yani yemek, mutfak malzemelerinizi de sokabilirsiniz. Çünkü kapkaçak bunun içerisinde kalıyor. 5C'yi tamamladık. Bu iş bitti mi? Hayır, bitmedi. 5C'nin yanında bir de artı olarak ilk yardım çantası, yani en önemli malzemelerimizden birisinin de bulunması gerekiyor aslında. Çünkü doğada başımıza bir şey geldiğinde ilk müdahaleyi bulunması biraz zor olabiliyor. Özellikle tek başına doğaya çıkan bir bireyseniz burada biraz daha zorlanabiliyorsunuz. En azından kendinize müdahale edebilme ya da yanınızda birisi varsa, yanınıza bir şey olursa, ona bir şey olursa ona müdahale etme şansını arttırabiliyorsunuz. Tabii ki burada ilk yardım malzemelerinden daha çok ilk yardım bilgisi ve ilk yardım belgesi olması gerekiyor bu bireyin.
Ama dediğim gibi ilk yardımı da bu işin içine sokuyoruz. Çünkü doğaya çıkıyorsanız ilk yardım malzemeniz mutlaka ve mutlaka olmalı yanınızda. İlk yardım çantasının içerisinde ne var? İpler, ip yerine kullanabileceğiniz sargı bezleri var değil mi? Turnikeler olabilir. Bunları da mesela sabitleyici noktalar olarak kullanabilirsiniz zor koşullarda. Ya da işte tişört kesmek için şeyler oluyor, makaslar oluyor. Bunları kullanabilirsiniz mesela. Ya da pamuklar oluyor. Gazlı bezler oluyor. Bunları ateş başlatmak için zor koşullarda kullanabileceğiniz bir madde olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde düşündüğünüzde bütün ihtiyaçlarınızı aslında karşılamış oluyorsunuz. Sadece dediğim gibi 5C dediğimiz şey böyle birebir uymanız gereken şey değil. Sadece size bir rehberlik yapacak, yol haritası çizecek bir kalıp diyebiliriz. Tabii ki burada size ana destekleyecek olan şey nedir? Bu malzemeleri yanınızda taşımak değil, bu malzemeleri nasıl kullanabileceğinizi, nasıl fonksiyonel alanları taşıyacağınızı, işte ipi sadece bağlamak olarak değil de bağ yapma amaçlı değil de başka amaçlarda kullanabiliyor muyum? İşte odun taşımak için kullanabiliyor muyum? İlk yardımda kullanabiliyor muyum? Ateş yakmada kullanabiliyor muyum? Mesela bunları sorgulamak ve bunların tatbini yapmak gerekiyor ve pratiğini yapmak gerekiyor ki o el melekesi dediğimiz şey oluşsun ve direkt kas hafızası çalışmaya başlasın. Sizi en azından hayatta tutabilsin. Çok basit bir konu gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten bir araştırdığınızda bu sadece bir farkındalık uyandırmak için olsun bu video. Ama birazcık araştırdığınızda görün bir seyahat planı yaparken ya da bir kamp hazırlığı yaparken işiniz çok kolaylaşacak. Destek olmak istiyorsanız yorum yapın, abone olun, bu videoyu beğenin. Yani bunları söylemek gerçekten çok istemiyorum ama söylemek durumundayım, bir hatırlatıcı olsun. Çünkü bazen atlayabiliyoruz. Ben de YouTube'u kullandığımda bazen atlayabiliyorum ama bu hareketi, bu şeyi içerik üretici kalıbında değil de gerçekten o kişiye destek olmak için, yani o bilgisini paylaşmak isteyen kişiye destek olmak için artık özen gösteriyorum ve bunu biraz daha eğildim. Bu video da burada bitsin. Çok uzun bir video olmasına gerek yok. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın.